Rüzgarlı tepede bulutların arasından süzülen güneş ışığıyla parlayan, çiçeklerle bezeli minik bir taş ev vardı. Anne keçi, mutfakta taze meyveli turtalar yaparken pencerelerden giren bahar esintisi tülleri uçuruyordu. 7 küçük oğlak, bahçedeki devasa çınar ağacının gölgesinde birbirlerine masallar anlatıp gülüşüyorlardı. Anne keçi, "Yavrularım, ormana taze dağ çileği toplamaya gidiyorum. Ben dönene kadar kapıyı sıkıca kapatın," dedi. Koca kurt buralarda olabilir. Sesi rüzgar gibi gürdür ama kalbi biraz yalnızdır. Sakın korkmayın, diye ekledi. Ormanın kuytu bir köşesinde yaşayan koca kurt, evden yayılan tatlı kokuyla derin bir iç çekerek uyandı. "Keşke ben de o sıcak sofrada oturabilsem. Belki bir parça turta ve birazcık sohbet bulabilirim," dedi kendi kendine. Kurt, patilerini derede yıkadı, tüylerini taradı ve en kibar haliyle küçük evin kapısına doğru yürümeye başladı. Kapının önüne geldiğinde heyecandan kuyruğu titriyordu. Patisiyle kapıyı yumuşakça 3 kez tıklattı. Küçük dostlarım, ben komşunuz kurt. Size ormanın en güzel mor çiçeklerinden getirdim, diye seslendi dışarıdan. Yavrular içeriden, "Sesin çok gür, annemizin sesi bir kuşun şarkısı gibidir, kapıyı açamayız," dediler. Kurt pes etmedi. Sesini yumuşatmak için taze ballı süt içti ve en nazik şarkısını söyleyerek geri döndü. Bu sefer sesi o kadar yumuşaktı ki yavrular gelenin anneleri olduğuna inanıp kapıyı neşeyle açıverdiler. Kapı açılınca karşılarında devasa, tüylü bir dev gören küçük oğlaklar ne yapacaklarını şaşırıp kaçıştılar. Kurt içeri girmeye çalışırken başını lambaya çarptı ve "Ah, çok üzgünüm, sadece çiçek getirdim," dedi. En küçük oğlak annesinin büyük ekmek sepetine girdi ve örtülerin altında minicik bir tüy gibi gizlendi. Kurt kimsenin olmadığını sanıp şöminenin yanındaki yumuşak mindere kıvrıldı ve sessizce ağlamaya başladı. Neden herkes benden kaçıyor? Oysa ben sadece bu güzel yuvada birazcık arkadaşlık istemiştim, diye inledi. Saklandıkları yerlerden kurdun ağladığını gören yavruların minik kalpleri bir anda yumuşayıverdi. En küçük oğlak sepetten çıktı, kurdun yanına gidip patisine minicik bir pofuduk dokunuş bıraktı. Kurt şaşkınlıkla gözlerini açtı. Karşısında kendisine gülümseyen 7 küçük arkadaşını görünce çok mutlu oldu. O sırada anne keçi elinde taze meyvelerle kapıda belirdi. Gördüğü manzara karşısında sepetini düşürdü. Ama kurtun yavrularıyla oyun oynadığını, onlara çiçekler verdiğini görünce içi huzurla doldu. "Hoş geldin koca kurt," dedi anne keçi. "Tam da turtalarımız pişmişti. Bize katılmaz mısın?" Kurt hayatında ilk kez bu kadar büyük bir mutlulukla masaya oturdu, önündeki çaydanlık neşeyle tütüyordu. O akşam rüzgarlı tepede kahkahalar hiç eksik olmadı. Kurt en güzel masallarını yavrulara anlattı. Kurt artık yalnız değildi. O günden sonra her sabah bahçeyi sulamaya ve yavrularla oynamaya geldi. Dostluk, en sert görünen kalplerin bile içinde gizli olan bir bahçe gibi çiçek açmasını sağlamıştı. Gerçek cesaret, korkuların ötesine geçip bir yabancıya kalbini açabilmek ve ona şans vermektir. Nezaketle uzatılan bir el ve paylaşılan bir dilim turta, dünyadaki tüm yalnızlıkları iyileştirebilir.